Aliye, neden geldin? Kızınla tanışma vaktinin geldiğini düşündüm. Benden bir kızım olduğunu nasıl gizledin? Beni affet. Onun başına bir şey gelmesinden çok korktum. Burası çok tehlikeli. Alya ortadan kaybolduktan sonra, Cihan onun sebepsiz yere kendisini terk edebileceğine inanamadı. Olanları anlamaya çalışırken Meryem'e yöneldi. Koşulların baskısı altında sonunda ona manipülasyonlarını, Bora'nın tehditlerini ve Serhat hakkındaki yalanlarını anlattı. İşte o zaman Cihan, Alya'nın neden kaçtığını nihayet anladı ve bir dakika bile kaybetmeden onu aramaya koyuldu. Alya'yı İstanbul'da bulmayı başardı. Buluşmaları sırasında, Meryem'in aldatmacasını açıkça anlattı ve yaşadığı her şeyin sadece acımasız bir manipülasyon olduğunu söyledi. Ancak, gerçeği öğrendikten sonra bile Alya fikrini değiştirmedi. Yıllarca süren korku, kayıp ve ailesinin yaşamı için sürekli mücadele onu bitkin düşürmüştü. Artık Mardin'e dönmenin güvenli olacağına inanmıyordu. Cihan onun ne kadar yorgun olduğunu gördü. Kendi acısına rağmen onu geri dönmeye zorlamadı. Seçimine saygı duymaya ve ona zaman vermeye karar verdi. Aynı zamanda Deniz'in babasıyla iletişimini koparmaması konusunda da anlaştılar. Cihan oğluyla iletişimini sürdürdü ve uzaktan bile olsa ona sevgisini hissettirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Alya İstanbul'da kaldı ve yavaş yavaş yeni bir hayat kurmaya başladı. Tam o sırada kader ona başka bir sınav hazırladı, hamile olduğunu öğrendi. Tehlikenin henüz geçmediğini fark eden Alya, hamileliğini Cihan'dan saklamaya karar verdi. Çocuğun varlığını öğrenirse onu eve geri göndermek isteyeceğinden korkuyordu ve çocukların hayatlarını tekrar riske atmaya hazır değildi. Alya her şeye sıfırdan başlamaya çalışırken, Cihan'ın Mardin'deki hayatı giderek zorlaştı. Ailesine karşı görevlerini yerine getirdi, ancak içten içe yıkılmış haldeydi. Alya ve Deniz'in yokluğunu kabullenemiyordu. Neredeyse bir yıl geçti. Ortak tanıdıklarından Cihan'ın içine kapandığını ve ayrılığı atlatmakta zorlandığını öğrenen Alya, artık ondan uzak kalamayacağını anladı. Kendisi de bunca zamandır acı çekiyordu, onu özlüyordu. Kaçışın hayalini kurduğu huzuru getirmediğini fark eden Alya, Mardin'e dönmeye cesaret etti. Deniz ile birlikte Cihan'ın daha önce varlığından haberdar olmadığı küçük kızını da getirdi. Malikaneye gelişleri tam bir sürpriz oldu. Alya'yı kucağında bir çocukla gören Cihan şokunu gizleyemedi. Hemen kızına baktığını fark etti ve bu düşünce ona aynı anda hem büyük bir sevinç hem de derin bir acı verdi. Alya'nın hamileliğini, kendi çocuğunun doğumunu kaçırdığını fark etti. Alya Cihan'ı ne kadar incittiğini gayet iyi anlıyordu. Bahaneler aramadı ve hemen sessizliğinin nedenlerini açıklamak istedi. Ancak Cihan henüz bu konuşmaya hazır değildi. Alya'ya olan sevgisinin kaybolmadığını, ancak uzun zamandır kurdukları güvenin yıkıldığını dürüstçe itiraf etti. Onu malikaneden kovmadı, aksine bu evin sonsuza dek onun evi olarak kalacağını vurguladı. Ancak artık hiçbir şey olmamış gibi davranamazdı. Acıyı atlatmak ve her şeyden çok sevdiği kadına tekrar güvenip güvenemeyeceğini anlamak için zamana ihtiyacı vardı. Alya için bu sözler en ağır cezaydı. Onun duygularını inkar etmedi ve sorumluluğu başkasına atmaya çalışmadı. Kararıyla Cihan'ı kızının doğumundan itibaren yanında olma fırsatından mahrum bıraktığını biliyordu. Bu yüzden artık sözlerle özür dilememeye karar verdi. Artık zorluklardan kaçmayacağını ve gerçeği ondan saklamayacağını her gün eylemleriyle kanıtlamaya hazırdı. Böylece onlar için yeni bir yaşam evresi başladı. Bu sefer sadece aşklarını korumakla kalmayıp, adım adım kaybettikleri güveni de yeniden kurmaları gerekiyordu. Uzun ve zorlu bir yol olacaktı. Ancak ikisi de sadece samimiyet, sabır ve karşılıklı desteğin onlara tekrar gerçek bir aile olma şansı vereceğini anlamıştı. Alya'nın malikaneye döndükten sonraki ilk günler zordu. O Deniz ve küçük kızları tekrar Cihan'la aynı çatı altında yaşıyorlardı. Ancak aralarında eskiden var olan o rahatlık artık yoktu. Acı veren konulara değinmemeye çalışarak ölçülü davrandılar. Buna rağmen Cihan kayıtsız kalmadı. Her gün kızının iyiliğini önemsedi, ona bakmaya yardım etti, Deniz ile çok zaman geçirdi ve Alya'nın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığından emin oldu.
Bunu, yaptığı hatayı unuttuğu için değil, onları sevmekten vazgeçemediği için yaptı. Alya Cihan'ı daha erken affetmeye zorlamaya çalışmadı. Güvenin sözlerle geri kazanılamayacağını anladı. Yavaş yavaş ona açıldı, İstanbul'da geçen yılı, yalnız başına neler yaşadığını, kızlarının nasıl doğduğunu ve ne sıklıkla aramak istediğini anlattı. Ancak her seferinde korkusu daha da güçlendi. Artık hiçbir şey saklamadı ve bundan sonra aralarında hiçbir sır olmayacağına karar verdi. Onları en çok bir araya getiren şey küçük kızlarıydı. Cihan kızıyla çok zaman geçirmeye başladığında, ne kadar çok paha biçilmez anı kaybettiğini hissetti. Onu saatlerce kollarında taşıdı, uyutmak için salladı, her bakışına gülümsedi. Alya bunu sessizce izledi ve daha da suçlu hissetti. Ne kadar ilgili bir baba olduğunu gördü ve kararıyla onu o ilk aylardan mahrum bıraktığını anladı. Deniz de anne babasına yardım etmeye çalıştı. Sürekli birlikte zaman geçirmeleri için bahaneler buldu. Birlikte akşam yemeği yemeyi, bahçede yürümeyi veya yatmadan önce ona kitap okumayı istedi. Annesini ve babasını yanında görme konusundaki samimi arzusu, aralarında oluşan duvarı yavaş yavaş yıktı. Sadakat da değişti. Özellikle Cihan'ın tavrından ne kadar endişelendiğini görünce Aliye'yi giderek daha çok destekledi. Bir keresinde en sevilen insanları kaybetmenin ne kadar kolay olduğunu ve daha sonra güvenlerini yeniden kazanmanın ne kadar zor olduğunu artık çok iyi anladığını açıkça söyledi. Alya'dan pes etmemesini ve bir zamanlar Deniz için savaştığı gibi ailesi için savaşmasını istedi. Cihan'ın kendisi de değişmeye başladı. Giderek içindeki kızgınlığın eskisi kadar güçlü olmadığını fark etti. Bunun yerini yavaş yavaş Alya'nın onu incitmek istemediği, sadece korktuğu gerçeği aldı. Eğer onu sevmeyi bırakmış olsaydı, Mardin'e asla geri dönmeyeceğini anladı. Bir akşam çocuklar uyuduktan sonra, Cihan Alya'ya doğru ilk adımı attı. Her şeyi unuttuğunu söylemeye henüz hazır olmadığını, ancak artık acıya tutunarak yaşamak istemediğini söyledi. Geçmişe dönmeye çalışmak yerine, yeni bir gelecek yaratarak ilişkilerini yeniden inşa etmeleri gerektiğini itiraf etti. Alya için bu sözler en büyük umut oldu. Önlerinde hala uzun bir yol olduğunu, ancak artık birlikte yürüyeceklerini fark etti. Ve işte bu anda, onların hikayesi bir kaçış ve kayıp hikayesi olmaktan çıkıp, kendileri, çocukları ve en zorlu sınavlardan geçmiş aşkları uğruna kıymetini bilecekleri ikinci bir şansın hikayesine dönüştü.